Bu tek teknik, sen uyurken bile çalışıyor ve her şeyi kökten değiştiriyor. Ya yarın uyandığında gerçekliğinin şimdiden senin lehine kaymaya başladığını görseydin? Kulağa imkansız gibi geliyor olabilir ama bilim ve kadim bilgiler bunun tam tersini söylüyor. Yüzyıllardır, evrenin gizli yasalarını anlayan insanlar bu yöntemi sessizce kullanıyor. Bugün ise, sen uyurken hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bunu nasıl kullanacağını adım adım açıklıyorum. Videoda kal, çünkü sonunda zahmetsiz ve doğal bir şekilde manifestasyonun kilidini açman için net bir yol haritasına sahip olacaksın. Bir gecede manifestasyon mümkün. Çoğu insanın fark etmediği bir şey var. Zihnin en güçlü olduğu an, sen uyurken. Çünkü o anda bilinçaltın sonuna kadar açık. Şüphelerden, korkulardan ve kendini sınırlayan inançlardan arınmış durumda. Onu doğru şekilde programlamayı öğrendiğinde, manifestasyon zor olmaktan çıkar ve adeta kendiliğinden olur. Kuantum fizik bize gerçekliğin, neye inandığına ve neye odaklandığına göre değiştiğini söylüyor. Nörobilim ise uykudayken beynin kendini yeniden şekillendirdiğini ve yeni inançları güçlendirdiğini doğruluyor. Kadim ileride yusiyar rüyaların. Rüya hali, yaratımın kapısını aralayan bir geçittir. Hiç gece aklına takılan bir sorunla uyuyup, sabah mükemmel bir çözümle uyandığın oldu mu? İşte bunun sebebi, bilinçaltının sen uyurken bütün gece durmadan çalışmasıdır. Şimdi bir düşün. Aynı gücü kullanıyorsun ama bu kez sorun çözmek için değil, hayalindeki hayatı inşa etmek için. Kuantum fizik, odaklandığın ve gözlemlediğin şeylerin gerçekliğini şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Nörobilim ise bu gerçekliğin bilinçaltına nasıl kodlanacağını bize gösteriyor. Üstelik beyin bilimi alanındaki en büyük keşiflerden biri de tam olarak buradan doğdu. Dr. Bruce Lipton. Evet, dünya çapında tanınan bir hücre biyoloğu ve yaptığı keşif gerçekten sarsıcı. Lipton'a göre bilinçaltı zihnin yeniden programlamaya en açık olduğu iki kritik an var. Birincisi uykuya dalmadan hemen önce, ikincisi ise sabah uyanır uyanmaz. Peki neden? Çünkü tam bu anlarda beynin doğal olarak teta beyin dalgalarına geçiyor. Bu durum, hipnozda, derin meditasyonda ve erken çocukluk öğrenme sürecinde kullanılan bilinç halinin birebir aynısı. Çocukken, özellikle 0-7 yaş arasında beynimiz çoğunlukla teta frekansında çalışır. İşte bu yüzden çocuklar duyduklarını ve gördüklerini adeta sünger gibi emer. Teta hali, öğrenmenin ve dönüşümün tam merkezidir. Bu, zihninin telkinlere en açık olduğu hal. Ve tahmin et ne oluyor? Yetişkin bir insan olarak bu duruma en çok yaklaştığın an, uykuya dalmadan hemen önce. Bu da şu anlama geliyor. Bilincin kapanmadan önceki o son dakikalarda aklından geçen her düşünce, filtrelenmeden doğrudan bilinçaltına kaydediliyor. Ve bilinçaltı, hayatının yaklaşık %95'ini yönetiyor. Yani bu kısa zaman aralığında düşüncelerini doğru yönlendirmeyi bilirsen, istediğin gerçekliği bir gecede zihnine mühürleyebilirsin. Şimdi bunu hayal et. Gözlerini kapatıyorsun ve uykuya dalarken, zaten sahip olmuş olmanın duygusunu iliklerine kadar hissediyorsun. İstediğin şeyin zaten gerçekleşmiş olduğunu hissettiğinde, bilinçaltın bunu gerçek olarak kabul eder. Gece boyunca beynin kendini buna göre yeniden düzenlemeye başlar ve bu gerçek, yavaş yavaş gündüz yaşadığın hayata yansır. Bu, kuru bir hayal kurma meselesi değil, saf beyin bilimi. Ve daha yolun çok başındayız. Bu tek gecelik tekniğin gücünü tam anlamıyla kavrayabilmek için, beyninin gün boyunca nasıl farklı haller arasında geçiş yaptığını bilmen gerekiyor. Beynin 5 ana dalga türü arasında döngü halinde çalışır. Beta, uyanık olduğun, aktif düşündüğün, problem çözdüğün ve bazen stres yaşadığın hal. Alfa, daha sakin, farkındalığın açık olduğu, hafif meditasyon ve dalgınlık anları. Theta, derin meditasyonun ve hipnozun kapısını açan hal, bilinçaltına doğrudan erişim sağladığın eşik. Delta, en derin uyku seviyesi, bedenin kendini onardığı, yenilediği ve şifalandığı mod. Gamma ise süper bilinç anlarıdır. Ani fark edişler, güçlü içgörüler ve en yüksek performans hali. Ama içlerinde altın anahtar olan bir durum var, teta hali. Çünkü teta, zihninin telkinlere en açık olduğu frekanstır. Hayal gücün en canlı haline ulaşır, sınırlar ortadan kalkar. Sezginle ve daha yüksek bilincinle bağın en güçlü haline geçersin. Ve işin sırrı şu, her gece uykuya dalarken, farkında olsan da olmasan da, doğal olarak tetadan geçersin. Ama çoğu insan bu inanılmaz gücü fark etmeden boşa harcar. O kıymetli anı, son düşüncelerini rastgele bırakıp endişeye ve strese teslim olarak harcıyorlar. Kafalarında tartışmaları tekrar yaşıyorlar, parayı düşünüp kaygılanıyorlar, sosyal medyada amaçsızca geziniyor ve zihinlerini gürültüyle dolduruyorlar. Sonra da neden hayatım değişmiyor, diye soruyorlar.
Ama o anı bilinçli şekilde kullanırsan her şey değişir. Eğer zihninin bu boşluğunu yüksek frekanslı düşüncelerle doldurursan, bilinçaltına istediğin şeye zaten sahip olmanın duygusunu işersen, gerçekliğinde güçlü bir kırılma başlatırsın. Çünkü bilinçaltın, yaşananla hayal edilen arasında fark bilmez. Gerçek olanla, canlı bir şekilde hayal edilen şey arasında ayrım yapamaz. İşte şimdi asıl tekniğin içine giriyoruz. Böylece bu geceden itibaren manifestasyona başlayabilirsin. Tek gecelik teknik iyi aktif etmek için, uyurken bilinçaltını yeniden kodlamaya yönelik çok basit ama etkili 4 adımlı bir süreç izleyeceksin. Birinci adım, niyetini netleştir. Uyumadan yaklaşık 5 dakika önce dur ve karar ver. Netlik burada her şeydir. Ne manifest etmek istiyorsun? Belirli bir miktar para mı, sevgi dolu bir ilişki mi, yeni bir iş mi? Bu gece için sadece tek bir konu seç. Örneğin, istiyorum demek yerine, zengin olmak istiyorum demek yerine, mali olarak bolluk içindeyim ve para bana zahmetsizce akıyor de. Aşk istiyorum demek yerine, güzel ve sevgi dolu bir ilişki içindeyim ve derin bir şekilde değer görüyorum de. Pro ipucu, niyetini yatmadan önce bir deftere yaz. Bu, bilinçaltını güçlendirmek için harika bir yöntem. İkinci adım, hayali sahne tekniği, Neville Goddard'ın gizli yöntemi. Gözlerini kapat ve manifestasyonunu zaten gerçekleşmiş gibi temsil eden kısa bir sahne yarat. Bu sahne 5-10 saniyeyi geçmemeli. Sanki tekrarlanan kısa bir film klibi gibi olsun. Örnek olarak, sahne örnekleri, para istiyorsan, bankacılık uygulamanı açtığını ve tam istediğin miktarı gördüğünü hayal et, heyecanı hisset. Aşk istiyorsan, partnerinin elini tuttuğunu ve sana sevgi dolu gözlerle baktığını gör, sıcaklığı ve mutluluğu hisset. Başarı istiyorsan, büyük bir başarıyı kutladığını ve gurur ve tatmin duygusunu yaşadığını hayal et. Sır, bu sahneyi defalarca tekrarlayarak uykuya dal. Bilinçaltın bunu gerçek olarak kabul ettiği anda, kuantum alanı gerçekliği buna uyacak şekilde yeniden düzenlemeye başlar. Üçüncü adım, duygusal güçlendirme. Duygu, bu tekniğin gizli anahtarıdır ve en kritik bölüm burasıdır. Manifestasyonun zaten gerçekleşmiş gibi hissetmeni sağlamalısın. Duygular, evrene bu benim gerçekliğim sinyalini gönderen elektromanyetik işarettir. Pro ipucu, duyguları oluşturmakta zorlanıyorsan, şu yöntemi dene. Geçmişte yaşadığın yoğun bir mutluluk anını hatırla, o enerjinin bedenini doldurmasına izin ver ve sonra bu hisleri görselleştirmene aktar. Neden işe yarıyor? Duygular mantıksal şüpheleri atlar. Bilinçaltın yoğun bir şekilde bir şeyi hissettiğinde. Gerçek olarak kabul eder ve evren bunu sana geri yansıtır. Dördüncü adım, bırakmak evrene güvenin gücü. Son adım, tamamen bırakmaktır. Uykuya, her şeyin zaten gerçekleşmiş olduğuna dair tam bir inançla gitmelisin. Ne yapmamelisin? Uyandığında işe yarayıp yaramadığını sorgulama. Umutsuzca işaretler arama. İsteğini inançsız bir şekilde başkalarıyla paylaşma. Evrene verdiğin siparişin artık işlendiğine güven. Bunu, çevrimiçi alışveriş yapmaya benzetebilirsin. Paketini her saniye takip etmezsin. Zaten yolda olduğunu bilirsin. Bunu doğru yaptığında, neredeyse hemen işaretleri fark etmeye başlarsın. Evren, manifestasyonunu gerçeğe dönüştürmek için insanları, fırsatları ve olayları düzenlemeye başlar. Bunu doğru uyguladığında, eş zamanlılıkları, senkronları fark etmeye başlarsın. Evren, hayatındaki insanları, fırsatları ve koşulları tam zamanında önüne getirir. İşte manifestasyonunun yolda olduğunu gösteren en yaygın 3 işaretten biri, tekrarlayan sayıları görmeye başlamak. 1111, 222, 333 ve benzeri. Hiç saate bakıp 11'i defalarca gördün mü ya da 3333, 444 veya 777 gibi sayıları rastgele yerlerde, plakalarda, fişlerde veya başka yerde fark ettin mi? İşte bunlar melek sayıları olarak bilinir ve manifestasyonunun yolda olduğunun net bir işaretidir. Peki ne anlama geliyorlar? 111 veya 1111, yeni başlangıçlar, güçlü bir manifestasyon kapısı açıldı. 222. Shuris given. Manifestation sonanin arkasında saklanıyor. 333, zihin, beden ve ruhun istediğin şeyle uyum içinde. 444, görünmeyen güçler tarafından destekleniyorsun. Devam et. 777, mucizeleri bekle. Evren büyük bir şey getiriyor. Bu sayıları ne kadar fark edersen, manifestasyonun gerçeğe dönüşmeye o kadar yakın demektir. Beklenmedik fırsatlar veya isteğinle ilgili mesajlar da ortaya çıkabilir. Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Bir niyet belirliyorsun ve bir anda bir konuşmamın içinden bunu duyuyorsun. Hayalindeki işi görselleştiriyorsun ve birisi beklenmedik şekilde bir iş ilanından bahsediyor.
Aşkı manifest etmeye odaklanıyorsun ve eski bir sevgiliden ya da yeni bir potansiyel partnerden rastgele bir mesaj alıyorsun. Bu rastlantılar tesadüf değildir. Evrenin sana işaret gönderme şeklidir. Bunlar tesadüf değil. Tam aksine, kuantum düzeyinde gerçek zamanlı olarak gerçekleşen kaymalar. Seni, arzuladığın gerçeklikle hizalayan ince ama güçlü ayarlamalar. Üçüncü işaret, içinde derin bir zaten benim hissi oluşur. Bu, tek gecelik tekniğin gerçekten işe yaradığının en güçlü göstergelerinden biridir. Ne zaman olacak diye düşünmek yerine, kendini zaten olacağını biliyorum derken yakalarsın. Bunu mantıkla değil, iliklerinde hissedersin. Kanıta ihtiyacın yoktur, içten içe bilirsin. Ve bu noktaya geldiğinde, manifestasyonun fiziksel dünyanda ortaya çıkması neredeyse kaçınılmazdır. Artık zihnini yeniden programlamak ve uyurken bile manifestasyon yapmak için tek gecelik tekniği tam olarak nasıl kullanacağını biliyorsun. Ama sana bir sır vereyim. Bu süreci daha da güçlü hale getirmenin anahtarı, teta haline gerçekten derin bir seviyede girdiğinden emin olmaktır. İşte tam da bu yüzden sana bir kestirme yol sunmak istiyorum. Unutma, bilinçaltın her zaman dinliyor. Soru şu, ona neyi besliyorsun? Bunu kendi avantajına kullan, bugünden başla. Ve gitmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burada olup büyüme ve dönüşüm arayışında olman seni zaten farklı kılıyor. Çoğu insan aynı döngülerde takılı kalır. Ama sen aksiyon alıyorsun. Bu yüzden seni tebrik etmek istiyorum. Unutma, bilinçaltın her zaman dinliyor. Soru şu, ona neyi besliyorsun? Bunu kendi avantajına kullan, bugünden başla. Ve gitmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burada olup büyüme ve dönüşüm arayışında olman seni zaten farklı kılıyor. Çoğu insan aynı döngülerde takılı kalır. Ama sen aksiyon alıyorsun. Bu yüzden seni tebrik etmek istiyorum.